Bunu böyle 3 kere çevirince şans getireceğine inanıyorum. Nürnberg'e İmparatorlar Şehri unvanı kazandırmış. Şimdi arkamda gördüğünüz köprünün adı Henkerstedt ki böyle hala orta çağdaymışız gibi bir izlenim veriyor. Abinin malı meydanda. Selam dostlar. Bugün Almanya Nürnberg'teyim. Bugün size Almanya Nürnberg'i tanıtmaya çalışacağım. Burası gotik katedrallerden, Rönesans sanatçılarından Nazi tarihine kadar birçok dönemde önemli bir rol oynamış. İlk durağımız Hauptmarkt yani ana pazar. Şimdi oraya doğru yol alalım. Şu solumda gördüğünüz caddenin ismi Königstraße galiba, tam bilmiyorum. Buranın hemen sağ tarafında da Hauptmarkt var. Şimdi karşıda gördüğünüz yer Hauptmarkt. Burası Nürnberg'in en meşhur şehir merkezi. Pazar alanı olarak geçiyor. Şimdi şöyle tam ortasına gidip size kısaca tarihinden bahsedeyim. Evet, şu an Hauptmarkt'tayız. Nürnberg'in en bilinen, en ünlü merkezi. Nürnberg'in en ünlü şehir merkezi. Eskişehir'in her şehirde böyle Altstadtlar yani eski şehirler var. Buranın da en ünlü merkezi Hauptmarkt. Burası 1349 yılında Yahudi mahallesiymiş. O zaman yıkmışlar ve şehir pazarı yapmışlar. Yaklaşık 1350 yılından beri de burası şehrin merkezi. Burada her yıl Noel pazarı kuruluyor. Almanya'nın en büyük Noel pazarlarından biri. Ayrıca etrafı da gördüğünüz gibi pazar yeri olarak da kullanılıyor. Buranın en önemli figürü şu arkamda gördüğünüz şehrin ilk gotik mimarisine sahip kilisesi Frauenkirche, diğer adıyla Meryem Ana Kilisesi olarak geçiyor. Burayı 1349 yılında Kutsal Roma İmparatoru Karl inşa ettirmiş. Hemen şu saatin altında gördüğünüz oturan bir imparator figürü var. 500 yılı aşkın süredir her gün saat 12'de öğle vaktinde ve bu figürün önünden küçük figürler, prens figürleri geçiyor. Saat 12'de burası çok kalabalık oluyor. İnsanlar önüne toplanıyorlar kilisenin. Bu kilise çok kısa sürede bitirilmiş. 1349 yılında başlamış. Amaç da Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını göstermek olduğu için kısa sürede bitirilmiş. Yani başka daha eski kiliseler de var. Onlar da birazdan göstereceğim. Önce şu Frauenkirche'yi ve Hauptmarkt'ı biraz gezelim. Evet, şimdi kralın önünden figürlerin geçişi her gün saat 12'de oluyor. Evet, figürler kralın önünden geçiyorlar. İmparatorun önünden. Hauptmarkt'ın en önemli sembollerinden biri şu karşıda gördüğünüz Sonnenbrunnen. Türkçesi de güzel çeşme. Üzerinde çeşit çeşit figürler mevcut. Şimdi yakından bir çekim yapayım. Bu çeşmenin üzerinde bir tane halka mevcut. Altın halka ya da demir halka, golden ring olarak adlandırmışlar. Bunu 3 kere çevirince şans getirileceğine inanıyor insanlar. Altın rengi, imparator figürleri ve çeşitli hayvan figürleri mevcut. Şimdi şu şans halkasını bulalım, neredeymiş? Nerede? Acaba şunların üstünde birinde olması lazım. Kaldırmadılarsa. Heh, buldum şu. Çocuk çeviriyor. Şurada küçük bir altın halka var. Bunu böyle 3 kere çevirince şans getireceğine inanıyorlar.
Şu şekilde şehri gezen bir tur treni de var. Ben bunu kullanmayacağım. Sadece kullanmak isterseniz diye bilginiz olsun. Biletleri burada satılıyor. Erişkinler 10 euro, çocuklar da 2-14 yaş arası 5 euro. Bir tur 40 dakika sürüyor. Şimdi bu Nürnberg'in en ünlü yiyeceklerinden biri de salam sosis, wurst dedikleri şey. Domuz eti olduğu için deneyemeyeceğim ama bu pazar yerinde çok sayıda yiyecek satan standlar var. Mesela bratwurst satıyormuş, Nürnberger bratwurst. Meyve sebze satışı var. Daha farklı şarküteri ürünleri var. Şurada bal satıyorlar. Şimdi şu kiliseye doğru bir gidelim tekrar. Şuraya bir bakalım. Ön taraftan giriş yok. 1349 4. Karl tarafından yapılmış. 1945'te 2. Dünya Savaşı'nda kilise neredeyse tamamen harap olmuş. 1955'te tekrar yapılmış. Orijinaline sadık kalınarak 1982-91 arasında çeşitli yenilemeler de yapılmış. Burası 2. Dünya Savaşı'nda tamamen yıkılmış neredeyse. Kiliseye giriş ücretsiz. Şurada da küçük bir dua odası var. İnsanlar mumlar yakmış. Şimdi buradan çıkalım. Bir sonraki Lorenz Kilisesi'ne doğru gidelim. Kilisenin içerisine ön kapıdan girilmiyor. Yanlarda 2'şer tane kapılar var. Oradan girebilirsiniz. Kiliseden çıktıktan sonra sol tarafa giderseniz Lorenz Kilisesi'ne doğru gidiyor. Sağ tarafa doğru giderseniz de ismini hatırlayamadım, yazarım. O kiliseye ve Nürnberg Kalesi'ne doğru gidiyor. Bu tarafa, sol tarafa kiliseye giderken Pegnitz Nehri'nin üstünde köprüler de var. Şimdi o tarafa gidelim, sonra tekrar geriye doğru gideriz. Yine bir cumartesi günü ama bulutlu, sokaklar kalabalık. Hemen Hauptmarkt'tan Lorenz Kilisesi'ne doğru giderken şöyle bir heykel var. Bu heykel Deliler Gemisi eserinden esinlenip yapılmış bir heykel. Gemiye doluşmuş, sefih, açgözlü, bencil, bilgisiz insanların, yani toplumun aptallıklarını sembolize etmek için yapılmış. Bir gemi içerisinde bir grup deli figürü görüyorsunuz. Her biri farklı insan kusurunu temsil ediyormuş. Açgözlülük, oburluk, cehalet, hırs ve benzeri. Yani aslında bu toplumsal eleştiri barındıran bir sanat çeşmesi. Deliler heykeli arkamda kaldı. Oradan hemen şu köprüye ulaştık. Evet, Nürnberg deyince bu manzara internette hemen çıkar, bulabilirsiniz.
Nehir üzerinde birçok köprü var. Bu nehir boyunca, Pegnitz Nehri boyunca birçok kafe görebilirsiniz. Evet, bu köprünün ismi Museum Brücke, yani müze köprüsüymüş. Lorenz Kilisesi'ne doğru hızlı adımlarla gidiyorum. O kilise de Nürnberg'in en büyük kilisesi. Evet, şimdi geldik Aziz Lorenz Kilisesi'ne. Burası iki büyük kulesiyle Nürnberg'in en büyük kilisesi. 1250'de yapımına başlanmış ama 1477'de tamamlanmış. Evet, Saint Laurent Kilisesi. Burası da 2. Dünya Savaşı'nda bayağı bir hasar görmüş. Tekrar restore edilmiş. Bu kiliseye de giriş ön kapıdan değil, hemen şu yan kapıdan girebiliyorsunuz. Şimdi içeri girelim. Evet, kilisenin içindeyiz. Burası az önceki Frauen Kilise'ye göre bayağı bir büyük. Şu an hava çok güneşli değil, o yüzden şu vitraylardan gelmiyor. Ama yine de güzel bir mimarisi var. Burada bir anıt var. Bakın 2. Dünya Savaşı'nda kilise ne hale gelmiş. Sadece kuleleri kalmış. Yani bu halden böyle göstereyim. İçi böyleymiş. Bunlar orijinal savaş sırasında hasar gören figürler. Bu haldeymiş. Tekrar restore etmişler. Bu şekilde yapmışlar. Şimdi şu sona doğru bir gidelim. Bu şekilde çok ince işçilikle yapılmış ahşap oyma figürler var. Az önceki kiliseye kıyasla bence burası daha gotik ve tarihi arıyor.
şu gördüğünüz asıl olan melekler Engelkos meleklerin selamı olabilir. Bu 1517 yılında tamamen el işçiliğiyle yapılmış bir ahşap oyuncusuymuş. Şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam şu karşıda şehir kalesi var. Oraya da giderken hemen şurada kuleleri görünen, hemen karşıda kuleleri görünen bir kilise daha var. Oraya da gideyim. Oranın hemen yanında Albrecht Dürer'in evi var. Orayı da göstereyim. Direkt gidersem az önce üzerinden geçtiğim müze köprüsü var. Bu sefer hemen sol tarafındaki köprüden gideceğim. Onlar da Fleischbrücke. Fleisch et demek. Orayı da size göstermiş olayım. Soldan gidersem de diğer köprüden geçebiliriz. Nürnberg 2. Dünya Savaşı'nda çok hasar almış. Yani şehrin büyük bir kısmının harap olduğu, yıkıldığı söyleniyor. Ama gerçekten tarihi desenini bozmadan tekrar çok güzel bir şekilde restore etmişler. Şimdi diğer köprüye geldim. Evet. Bu köprünün adı da Fleischbrücke. Yani nehir üzerine çok sayıda kafe, restoran görebilirsiniz. Hemen şu yandaki köprü az önce üzerinden geçtiğim Museumbrücke, müze köprüsü. Şurası da tekrar Hauptmarkt yani ana pazar yerine çıkıyor. Şuradaki Starbucks'ın yeri çok güzel. Hemen bu köprünün çıkışında arkamda şöyle bir boğa figürü görüyorsunuz. Burası eskiden Nürnberg'in kasaplar çarşısının olduğu yermiş. Böyle bir boğa figürü var hemen girişinde. Ama artık şu an günümüzde içerisinde Starbucks veya diğer modern mağazalar var. Şimdi bu köprüden sonra tekrar Hauptmarkt ana pazar yerine geldik. Hemen buranın yanında Aziz Sebaldus Kilisesi var. O kiliseyi de gösterdikten sonra şehir kalesine bir tırmanış yapacağız. Biraz yokuşlu. Hemen şu karşı tarafta gördüğünüz eski bina kilisenin arka tarafı. Evet, bu gördüğünüz yol şehir kalesine çıkan yol. Biraz yokuşlu ama ondan önce hemen şu yanında gördüğünüz St. Sebaldus, Aziz Sebaldus Kilisesi'nin içine bir gireyim. Buranın da az önceki Lorenz Kirche gibi, Lorenz Kilisesi gibi 2 tane kulesi var. Şuradan gideyim. Yağmur başlayacak. Ağustos ayındayız ama hava soğuk. Şimdi St. Sebaldus Kilisesi'ne doğru giderken biraz bilgilendireyim. Bu kilise Nürnberg'in en eski kilisesi. Tarzı tam gotik değil ama yine erken gotik mimari dönemini yansıtıyor. Burası şehrin koruyucu, o zamanlar koruyucu Aziz Sebaldus'un adına yapılmış. Hatta Orta Çağ'da insanlar buraya hac ibadetini yapmaya geliyormuş. Aziz Sebaldus'un kemikleri hala kilisenin içerisinde bir bronz lahit içerisinde saklanıyormuş. Burası da bugün göstereceğim 3. ve son kilise olacak. Buranın da içini gösterdikten sonra kaleye çıkalım. Burası da Aziz Sebaldus Kilisesi'nin içerisi. Az önceki Lorenz Kirche'den, Lorenz Kilisesi'nden biraz daha ama benzer bir mimariye sahip. Buranın şu haznesi Ort sanırım adı daha büyükmüş. Sanırım bronz lahit dedikleri bu. Aziz Sebaldus'un kemikleri burada kullanıyormuş. Hepsi birbirine benziyor. Hoş bir mimarisi var. Ama büyüklük ve ihtişam işçilik açısından bence en güzeli ikinci gittiğim Lorenz Kilisesi. Burada Nürnberg'in en eski kilisesi Aziz Sebaldus Kilisesi. Şurada insanlar mum yakıyorlar. Giriş kısıtlı toplantı odası gibi bir şey. Burası da böyle. Şimdi de dışarısını çekelim. Saat 4.30'da
Kule turu varmış ama çıkmayacağım, gerek yok. Yağmur başlıyor. Yağmur hızlanmadan hemen şu kilisenin diğer cephesini de size göstereyim. Yani hep böyle siyahlıklar var bu kiliselerde gördüyseniz. Bence bunlar savaş döneminde yanık izleri olabilir, patlama sonucu olursa. Şimdi karşıda bir saat var. Bunu Nürnberg'de birkaç yerde daha gördüm. Güneş saati. Güneşin konumuna göre gösteriyor sanırım. Fakat sorun şu, hiç güneş yok. O yüzden doğru gösteriyor mu göstermiyor mu? Güneş çıktığında test etmek lazım. Şimdi buraya kadar yaptığımızı bir özetleyeyim. İlk önce Hauptmarkt'taydık. Frauenkirche, Meryem Ana Kilisesi'ni gördük. Burada güzel çeşme vardı. Oradan şu Museum Brücke yazan yerden Lorenz Kilisesi'ne geldik. Buradan tekrar geri döndük. Bu köprü üzerinden geçtik. Şurada boğa figürü vardı. Orayı göstermiştim. Tekrar Hauptmarkt'a geldik. Hauptmarkt'tan yürüyüp şu an az önce göstermiş olduğum Sebaldus Kilisesi'ne geldik. Buradan da kaleye çıkacağız. Kaleye doğru giderken Albrecht Dürer'in heykeli var burada. Albrecht Dürer'in evi de hemen bu sokağın sonunda. Bir Rönesans dönemi sanatçısı, Nürnberg'de doğmuş. 1471-1528 yıllar arasında yaşamış. Yani yaşadığı döneme damga vurmuş bir sanatçı o. Resim, grafik, baskı, sanat teorisi alanında büyük etki bırakmış. Dediğim gibi burada 1509 yılından ölümüne kadar yaşadığı evi de var. Evi müze olarak kullanılıyor. Şimdi şehrin dar yokuşlu sokaklarından yukarıya doğru, kaleye doğru çıkıyorum. Gerçekten yokuşu da yüksek. Yordu. Kalenin dibine kadar geldim, yukarıya çıktım. Bu kısımda iki yol var. Biri şu sağ taraftaki yol ve sol tarafta. İkisi de bir yerde buluşuyor. Ama ben şu sol taraftan gideyim. Şimdi bu kalenin adı Almancası Kaiserburg Kalesi. 11. yüzyıldan beri kutsal Roma Cermen imparatorlarının burada konakladığı, toplantılar yaptığı yazılıyor. Öyle geçiyor tarihte. Bu kale Nürnberg'e İmparatorlar Şehri unvanı kazandırmış. Avlusuna doğru şuradan gidelim. Yukarıdan da insanların olduğu yerden de bir şehir manzarasını göstereyim. Evet, kalenin içine girdim. Şuradan geldim az önce. Şimdi şu tam karşıda gördüğümüz Lorenz Kilisesi, Sebaldus Kilisesi, bu aşağıdaki Hauptmarkt'ın oradaki Meryem Ana Kilisesi. Buradan aşağı doğru devam edelim. Şimdi burada yol ikiye ayrılıyor. Sağ taraftan gidince muhtemelen o ilk girişte gösterdiğim iki yokuşlu yoldan sağdaki tarafa çıkıyordur. Oraya bir bakayım. Sonra tekrardan şu soldan devam ederiz. Bu aşağı doğru giden yer az önceki dediğim yokuşlu yere çıkıyor. Şuradan devam edelim biz. Şurayı size göstereyim. Burası da kalenin arka tarafı. Evet, şu yol dediğim gibi aşağıya gidiyor ilk. Öbür girişe. İsterseniz oradan da girebilirsiniz. Şuradan mı gitsem, şuradan mı gitsem? Burası kale bahçesine çıkıyormuş. Olmazsa geri dönerim. Koridordan devam edeyim. Burası dışarıya, kaleden dışarıya çıktık. Bahçe şu yukarıda kaldı. O zaman geriye dönüyorum. O zaman şuradan devam edelim. Kale bahçesi yönünde. Çünkü az önce gittiğimiz tünel kalenin içinden devam etmiyor.
Bahçeden dışarıya çıkarken şurası dışarıya, yine kalenin çıkışına gidiyor ama şurada küçük bir kapı var. Schönsterblich auf Alt-Nürnberg. Yani diyor eski Nürnberg'in en güzel manzarası. Albrecht Dürer'in evinin olduğu meydan. Burası kalenin balkonu gibi bir yapıymış. Ya da nöbetçilerin devriye yaptığı bir yer. Şuraya bahçeden geldiğim yoldu. Buradan aşağı doğru kale turunun sonuna doğru gidelim. Evet. Nürnberg'in şehir kalesi de böyleydi. Şimdi çıkışına gidelim. Tekrardan az önce gösterdiğim Albrecht Dürer'in evinin oraya devam edelim. Evet, kalenin çıkışına geldik. Tabii buradan da isterseniz girebilirsiniz. Şu yukarıda gördüğünüz ahşap balkondaydım az önce. Şimdi alt aşağısındayım. Albrecht Dürer'in evinin oraya geldik. Şu tam karşıda gördüğünüz beyaz renkli ev onun yaşadığı evmiş. 1509 yılından ölene kadar burada yaşamış. Kendisi Rönesans döneminin en önemli sanatçılarından birisi sayılıyor. Yani evimiz olarak kullanılıyor ama çok küçük bir ev. İçeride de çekim yapmak biraz kısıtlı dediler. O yüzden hiç girmeyeceğim. Sadece evin dıştan görünüşünü ve meydanını size göstereyim. Albrecht Dürer'in evi ve çevresi. Hemen kalenin yanında. Şimdi buralar akşamları daha canlı olur. Şu an arkamda gördüğünüz yerin adı Königstor. Bu Königstraße, König Caddesi üzerinde kurulmuş. Şehrin 5 giriş kapısından biriymiş. Küçük bir avlusu var. İçerisinde restoranlar, el yapımı işçilikler, Handwerkstoff yani el yapımı şeyler satılıyor. Oraya doğru bir gidelim. Oradan sonra da Cellat Köprüsü'ne ve Evlilik Çeşmesi'ne bir uğrayalım. Evet, Königstor'un içerisinde böyle kale tarzı küçük bir alan var. Handwerker Hof Nürnberg. Yani el sanatlarının yapıldığı bir alan. Böyle küçük evler, ev tarzı dükkanlar var. Kafeler, restoranlar ve el işlerinin satıldığı böyle ortaçağ kasabası tarzında bir yer. Burada da bir dilek kuyusu var bulmuş fırından. İçerisine paralar atmışlar. Şurada da bir girişi varmış. Tekrar başa geldik. Bu kadardı. Karşı taraf hemen ana tren istasyonu Hauptbahnhof. Ben bunun karşısında da bu Königstor yer alıyor. Şu kapıda Waffenhof yazıyor. Aslında silah deposu demek. O zaman yani askeri bir alan olduğunu gösteriyor. Silah deposu olarak da kullanılıyormuş. Ama şimdi ise içeride el sanatlarıyla ilgili şeyler var. Handwerker of Nürnberg'in diğer çıkışından hemen çıkar çıkmaz arkamızda bir müze var. Bu müze 2000 yılında açılmış bir sanat müzesi. Hemen surların yanına yapılmış modern bir bina. Şimdi arkamda gördüğünüz köprünün adı Henkersteg. Henker Almanca'da cellat demek. O yüzden Henkersteg deniyor. Köprünün yanında da şurada bir kule var. Henkerhaus. Cellatlar burada yaşıyormuş. Şimdi Orta Çağ'da cellatlar toplumdan dışlandığı için şehir içinde normal hayat süremedikleri için burada yaşıyorlarmış ve cellat göreve giderken bu köprüden geçiyormuş.
İnsanlar burada fotoğraf çekiliyor. Çok popüler bir yer. Şimdi şuraya da bir bakayım, sonra diğer yere gidelim. Kayboldum ya, yanlış yerdeyim sanırım. Geri dönüyorum. Bisikletle geçebileceğim bir köprü bulamadım. Tekrar Max Köprüsü'ne gidelim. Weisgerbergasse'yi de göstereyim. Evet, Weisgerbergasse'deyiz. Burası da Nürnberg'in en popüler sokaklarından biri. Evlerin mimarisi gerçekten bir ortaçağ havası veriyor. Şimdi buradan geri tekrar dönelim ve gidelim. Weisgerbergasse Caddesi. Gün batımında çok güzel görünüyor. Sanki böyle hala orta çağdaymışız gibi bir izlenim veriyor. Şimdi asıl hedefimize gidelim. Güneş gitmeden burayı da göstermek istedim. Şimdi buradan tekrar Max Köprüsü'nün üzerinden Evlilik Çeşmesi'ne gideceğim. Evet, şu anda Karusel, yani Evlilik Çeşmesi'nin olduğu meydana geldik. Havuzlu çeşmenin adı Evlilik Çeşmesi. Şöyle bir genel bir çekimini yapıp ne için olduğunu, ne anlama geldiğini de anlatayım. Hemen buradaki Karusel'in, Evlilik Çeşmesi'nin yanında Hans Sachs'ın 1541'de evlilik için yazdığı bu şiir var. Bu şiirden esinlenilip 1984'te yapılmış bu eser. En başta biraz tepki görmüş çıplaklık içerdiği için. Daha sonra benimsenmiş ama bu heykeller evliliğin farklı aşamalarını sembolize ediyormuş. Tutkulu aşk ve mutluluk, günlük yaşamın mücadeleleri, kavga ve kıskançlık. Daha sonra yaşlanma ve en sonunda da ölümle bitiyor. Yani bayağı abinin malı meydanda. Bittiği yerde ölüm, evlilik en son ölümle bitmiş. Güzel, ilginç bir eser.
17 yaptık saati. Kongre merkezine gitme işi yattı. Biraz uzakmış. Yani bisikletle bile 20 dakika sürüyor. O yüzden oraya gitmekten vazgeçtim. Onun yerine güneş battıktan sonra, gün batımından sonra biraz daha akşam saatlerinde Altstadt'ı göstermek istiyorum. Şimdi Hauptmarkt'a doğru devam edelim. Orada bir kahve içelim. Sonra tekrardan bir dolaşmaya çıkarız. Evet, akşam oldukça biraz daha yoğunluk arttı. Cumartesi akşamı. Şimdi kahve içmek için nereye gitsem? Şurada Shibo var. Starbucks'a mı gitsem? Bu arada baktım arkadaşlar, buranın adı Heiliggeistspital, Kutsal Ruh Hastanesi'ymiş. 1332 yılında zengin tüccar Konrad Gross tarafından yapılmış. Orta Çağ'da hastane ve yaşlılar yurdu olarak kullanılmış. Şu an ise günümüzde restoran olarak kullanılıyor. Özellikle akşam suya yansıyan ışıkları ile Nürnberg'in turist çeken önemli yerlerinden biri. Evet, hemen Fleisch Köprüsü'nün yanında şurada bir Starbucks şubesi var. Oraya gidip kahvemizi içelim gün batımına karşı. Gün batımına yaklaşık nereden baksanız bir 40 dakika vardır. Biraz dinlenip sonra akşam çekimlerini yapalım. Evet, kahvemizi içtik, dondurmamızı da aldık. Şu arkamda gördüğünüz yerden bir topu 2 euroymuş. Güneş gitmek üzere. Birazdan ışıklandırmalar başlayınca akşam çekimlerine de başlarım. 8'i geçtiği için saat, meydan bir boşaldı, pazarlar kalktı. Ya buranın da problemi bu. Büyük bir şehir, turistik bir yer ama 8'den sonra her yer değil tabii. Bak şu kafe açık. Çoğu yer kapanıyor. Bu arada gerçekten çok yoruldum. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kötü de olsa yorumlarınızı yapın. Ona göre bir dahakine dikkat edelim. Teşekkür ederim. Evet, tamamen karanlık oldu. Artık her yerin ışıkları yanmaya başladı. Lorenz Kilisesi'nin ışıkları henüz yanmadı. Karşıda da kaleyi görüyoruz. Kalenin ışıkları yanmış. Oraya da birazdan gideceğim. Gündüz gösterdiğim bu kalenin hemen şu ışıklı yerin altına çıkacağım. Şehrin manzarasını bir de gece göstermek istiyorum. Sonra aşağı doğru inip günü bitireceğim. Aşağıda da yandıysa eğer ışıkları. Bayağı bekledim, yapmadılar. Kilisenin ışıklarını, orası kapalı. O zaman şuradan çıkacağız. Şuradaki kapıyı kapatmışlar sanırım. Şurası açık ama akşam oradan çıkılıyor demek ki. Yoruldum. Bugün bayağı kaldı. Kalenin tepesine, yani manzara gören yerine varmak üzereyim. Hemen şuradan sola dönünce geldik, hemen göstereyim size. Şu kilisenin ışıkları yanmış. Şeyi göremiyorum. Tam nereye düşüyor? Meryem Ana. Şurada bir yerde olması lazım. O daha yanmamış. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Yani şurada da Lorenz Kilisesi var. Yani saat 9.30 oldu, hala ışıklarını açmamışlar. Yaz vaktinin de dezavantajı bu. Yazın güneş geç batıyor burada.
Evet. Sebaldus Kilisesi'nin akşam görünümü bu şekilde. Burada önündeki meydan. Araba çok uzunmuş ya gerçekten. Ön tarafı nasıl? Bakayım. Ön tarafını da göstereyim. Evet, bu şekilde. Gündüz göstermiştim zaten. Bir de akşamki görüntüsünü görün istedim. Evet, arkamda Meryem Ana Kilisesi'ni görüyorsunuz. Akşam görüntüsü. Gündüz görmüştük. Buranın da akşam görüntüsü. Evet, Lorenz Kilisesi'nin önüne geldim. Saat 10 oldu. Hala ışıklandırma yapılmamış. Geçen geldiğimde vardı ışıklandırması, bu sefer yok. Arkadaşlar, değerli izleyiciler, benden bugünlük bu kadar. Sabah başladım, şu an saat 10 oldu, yoruldum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Olumlu, olumsuz tüm eleştirilerinizi de videonun altına bekliyorum. Teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar, yorucu bir gün oldu benim için. Çok emek verdim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kadar uğraşıyorum. İzlenmeyince, beğeni, yorum gelmeyince motivasyonumu bozuyor. Her şehir için neredeyse bir günümü harcıyorum. Bir de bunları editlemesi, videoları editlemesi de nereden baksanız 1-1,5 gün, belki daha fazla sürüyor. O yüzden destek amacıyla beğenirseniz beni mutlu edersiniz.